Aynı masada oturduğunuz birini düşünün. Aynı bardağa bakıyorsunuz. Siz bardağın orada olduğunu söylüyorsunuz. O da aynı şeyi söylüyor. Elinizi uzatıyorsunuz, camın soğukluğunu hissediyorsunuz. O da uzatıyor, aynı soğukluğu tarif ediyor. Bu bardak gerçekten ikinizin dışında mı duruyor? Yoksa sadece sizin bilinç alanınızda tutarlı biçimde beliren bir kayıt mı? Bu soru ilk anda aşırı hatta gereksiz görünebilir. Çünkü günlük hayatımızın tamamı tersine çalışır. Kapıyı açınca koridorun orada olmasını bekleriz. Telefonu masaya bıraktığımızda başka odaya geçsek de telefonun yok olmadığını varsayarız. Bir arkadaşımızın üzülmesini yalnızca bizim zihnimizde beliren bir yüz ifadesi saymayız. Onun da iç dünyası olduğunu kabul ederiz. Ama felsefenin en eski tuzaklarından biri tam da burada başlar. Kendi acımı doğrudan bilirim. Kendi kırmızımı, kendi korkumu, kendi düşüncemi içeriden yaşarım. Fakat başkasının acısını aynı biçimde yaşayamam. Onun yüz ifadesini görürüm, ses tonunu duyarım, davranışını izlerim. İç dünyasına doğrudan giremem. İşte solipsizm yani tek bencilik bu küçük açıktan içeri girer. Solipsizm kabaca şunu söyler. Kesin olarak bildiğimiz tek şey kendi bilincimizin içerikleridir. Dış dünya, diğer insanlar ve onların zihinleri benim deneyim alanımda beliren yapılardır. Bu düşünce basit bir herkes hayal iddiası değildir. Daha derin bir epistemik iddiadır. Ben kendi deneyimimden dışarı çıkıp deneyimimin gerçekten kendimden bağımsız bir dünyaya karşılık geldiğini mutlak biçimde kanıtlayamam. Felsefede bu sorun diğer zihinler problemi olarak bilinir. Günlük hayatta başkalarının da bilinç sahibi olduğunu kabul ederiz. Fakat bu kabulün felsefi temeli kendi bilincimize erişimimiz kadar doğrudan değildir. Tam da bu yüzden solipsizm çürütülmesi kolay görünen ama tamamen susturulması zor bir gölge gibi felsefenin içinde dolaşır. Diğerlerinin zihne sahip olduğunu nereden biliyorum diye sormaktır. Bu soruyu fazla ciddiye aldığımızda dünya çatırdamaya başlar. Çünkü her şey sizin deneyiminize dönüyor gibi görünür. Renkler, sesler, dokular, yüzler, hatıralar, hatta bilimsel ölçümler bile sizin bilincinizde belirir. Bir fizik deneyinin sonucu da sonuçta sizin okuduğunuz bir kayıt olarak gelir. Bir başkasının tanıklığı da sizin duyduğunuz bir ses, gördüğünüz bir yazı, izlediğiniz bir davranıştır. Ama burada ikinci ve daha önemli kırılma geliyor. Solipsizm bilinci çok güçlü gösterirken aslında dili ve anlamı açıklamakta zorlanır. Çünkü ben, dünya, başkası, acı, doğru, yanlış gibi kavramları tek başına kapalı bir zihnin içinde nasıl kurduğumuz sorunu ortaya çıkar. Bir kelimenin anlamı yalnızca içimdeki özel bir şeye atıfta bulunuyorsa o kelimeyi doğru ya da yanlış kullandığımı hangi ölçüde görebileceğim? Bir çocuğun acı kelimesini öğrenmesini düşünün. Çocuk bu kelimeyi yalnızca içsel bir duyum etiketi olarak öğrenmez. Düşme, ağlama, yüz ifadesi, tepki, teselli, beden dili ve sosyal düzeltme içinde öğrenir. Dil özel bir mağarada değil, ortak davranış ve ortak dünya içinde şekillenir. Bu solipsizme karşı güçlü bir felsefi baskıdır. Benim en özel deneyimlerimi ifade eden kelimeler bile çoğu zaman genel ölçütlerle çalışır. Örneğin odadaki 3 nesneye bakalım. Masa, ekran ve eliniz. Bunların hepsi sizin deneyiminizde beliriyor. Fakat bu deneyim tek başına rastgele değil. Elinizi masaya vurduğunuzda direnç hissi gelir. Aynı deneyi yarın yaptığınızda yine direnç beklersiniz. Başkası aynı masaya vurduğunda o da benzer bir direnç bildirir. Dünya kişisel deneyim olarak yaşanır ama keyfi bir rüya gibi davranmaz. Burada beyin temelli çoklu blok dünya yorumları çerçevesi devreye girer. Bu çerçeve burada ana akım fizik teorisi olarak değil, solipsizm sorusunu düzenlemek için kullanılan felsefi, bilimsel bir model olarak ele alınmalıdır. Bu modelin iddiası bilincin dünyayı yoktan meydana getirmesi değildir. Tam tersine bilinçli gözlemcinin fiziksel olarak izinli olasılıklar alanı içinde belirli bir kayıt yolunu yaşadığı fikridir. Bu teorinin bilimsel olarak güç kazanması için farklı bilinçli gözlemcilerin kayıt tutarlılığını, karar zamanlamasını, algısal bellek oluşumunu ve fiziksel ölçüm sorunlarını ayrıştıran deneysel bir program gerekir. Ayrıca bu teori standart kuantum mekaniği veya sinir bilimle aynı sonuçları veriyorsa onlardan ayırt edici yeni bir öngörü de üretmelidir. Şimdi bu konuyu sadeleştirelim. Çoklu dünyalar veya blok dünya zamanı akan bir nehir gibi değil,
bütün olayların dört boyutlu bir yapı içinde yer aldığı bir bütünlük gibi düşünür. Geçmiş, bugün ve gelecek aynı çizgi üzerinde akmaz. Daha çok bir haritanın farklı bölgeleri gibi varlık kazanır. Biz bu haritanın tamamını yaşayamayız. Biz bir yol boyunca kayıt biriktiririz. Çoklu blok dünyalar fikri ise tek bir yol yerine fizik yasalarıyla uyumlu birçok mümkün yolun bulunduğunu varsayar. İzinli yollar, doğanın kısıtlarıyla uyumlu yollardır. Bir insan bir anda Ay'a ışınlanarak kahvaltı edemez. Çünkü bu yol fiziksel kayıtlara, enerjiye, biyolojiye ve nedensel sürekliliğe uymaz. Modelin gücü burada başlar. Deneyim kişiseldir ama sınırsızca keyfi değildir. Beyin temelli olması ise gözlemcinin soyut bir ruh noktası değil, beyin merkezli bir kayıt sistemi olarak ele alındığını vurgular. Beyin dışarıdan, dış dünyadan sinyaller alır. Bunları düzenler, bellekle birleştirir. Tahminlerle düzeltir ve sürekli bir şimdi hissi üretir. Görmek kameranın dosya kaydetmesi gibi pasif değildir. Beyin gelen veriyi anlamlı bir sahneye dönüştürür. Bu yüzden yaşadığımız dünya ham fiziksel uyarıların birebir kopyası değil, beyin tarafından stabilize edilen bir deneyim sahnesidir. Günlük algı bile bunu gösterir. Kör noktamızı doğrudan siyah bir delik gibi görmeyiz. Beyin eksik bölgeyi çevredeki bilgiyle tamamlar. Zaman algımızda ham saat zamanı değildir. Dikkat, duygu, tehlike ve bellek tarafından sıkıştırılır veya genişletilir. Bu dünyanın yalnızca uydurulduğu anlamına gelmez. Yaşadığımız gerçeklik fiziksel dünya ile beyin merkezli kayıt mimarisinin birlikte ürettiği tutarlı bir sahnedir. İşte bu teoriyle solipsizmin temas ettiği yer tam burasıdır. Eğer her gözlemci kendi beyin merkezli kayıt yolunu yaşıyorsa bu bizi tek bencilliğe götürür. Yani herkes yalnızca kendi holografik hareketi içerisinde kapsamlı bir evrende mi yaşar? Modelin cevabı hayır olmalıdır. Aksi halde ortak dünya açıklanamaz. Holografik hareket kavramı David Bohm'un Implicit Order ve Explicit Order ayrımından esinlenerek kullanılır. Implicit Order tüm yapıların örtük, içe katlanmış derin düzenini anlatır. Explicit Order ise bizim açıkça yaşadığımız, ölçtüğümüz, konuştuğumuz ve kayda geçirdiğimiz dünya düzeyidir. Yani gördüğümüz masa, duyduğumuz ses, söylediğimiz cümle, hatırladığımız olay explicit yani dışsal düzeyde belirir. Implicit düzen yani içsel düzen mümkün tutarlı yaşantı yollarının zamansız kaynak alanıdır. Gözlemci bu alanı meydana getirmez. Gözlemci beyin merkezi onu keyfi olarak bükmez. Gözlemci beyin merkezli kayıt sistemiyle bu alan içinden bir yolun dışsal yani yaşanır ve kaydedilir hale gelmesine katılır. Buradaki kritik ayrım şudur. Kişisel deneyim kişiye aittir fakat gerçeklik yalnızca kişisel değildir. Çünkü iki gözlemci karşılaştığında kayıtları birbirini kısıtlamaya başlar. Ben bardak masada dediğimde siz de aynı bardağa uzanıp onu devirdiğinizde iki ayrı deneyim yolu ortak bir segmentte düğümlenmiştir. Benim kaydım sizin davranışınızla, sizin kaydınız benim tepkimle sınırlanır. Bu ortak segment solipsizmin kapalı odasında bir çatlak açar. Bunu sosyal medya benzetmesiyle düşünelim. Her kullanıcının akışı kişiseldir. Herkes aynı platformda farklı gönderiler, farklı sıralama, farklı yorumlar görür. Ama sistem tamamen kişisel bir rüya değildir. Ortak gönderiler, zaman damgaları, yorum geçmişleri, ekran görüntüleri ve karşılıklı yanıtlar vardır. Herkesin akışı farklıdır. Fakat bazı kayıtlar kesişir, kesişen kayıtlar ortak bir kamusal dünya hissi üretir. Beyin merkezli çoklu dünyalar teorisinde de dolanık periyot denilen ortak dönem tam buna benzer. İki gözlemci aynı olayla etkileşime girdiğinde deneyimleri birebir aynı olmaz. Fakat birbirini tutarlı biçimde sınırlar. Siz bardağın kırıldığını görürsünüz. Ben sesi duyarım. Üçüncü kişi parçaları süpürür. Daha sonra hepimiz aynı olay hakkında konuşabiliriz. Anlatılarımız farklı perspektiflerden gelir. Ama tamamen bağımsız değildir. Ortak kayıt alanı intersubjektif yani özneler arası gerçekliği kurar. Bilim de bu intersubjektiflik üzerine çalışır. Bir deney yalnızca bir kişinin iç deneyimi olarak kalırsa bilimsel güç kazanmaz. Ölçüm yöntemi paylaşılabilir, sonuçlar tekrar edilebilir, hata payı tartışılabilir ve başka laboratuvarlar tarafından sınanabilir olmalıdır. Bilimin kamusal niteliği solipsizme karşı pratik bir savunmadır. Bilim ben böyle hissettim cümlesini başkaları aynı koşullarda ne ölçüyor sorusuna çevirir. Ama burada bilimi yanlış kullanmamak gerekir.
Modeli güçlü yapan şey düşüneceğimiz maddeyi meydana getiriyor gibi bir iddia değildir. Daha disiplinli olacak şekilde yaşanan dünya fiziksel kısıtlar içinde oluşan tutarlı kayıt yolları olarak anlaşılabilir. Bilinç bu kayıtların ortaya çıkışında merkezi bir fenomenolojik düğümdür. Ama doğa yasalarının yerine geçen bir motor değildir. Bilinçli deneyim, beynin fiziksel dünyadan gelen verileri sürekli bir öznel kayıt dizisine dönüştürme biçimidir. Bu kayıt dizisi başka gözlemcilerin kayıtlarıyla kesiştiğinde ortak dünya hissi güçlenir. Bu hipotez sinir bilim, algı psikolojisi, bellek araştırmaları ve sosyal biliş çalışmalarıyla ilişkilendirilebilir. Şimdi solipsizm sorusuna geri dönelim. Solipsist şunu sorar: bütün bunlar yine benim deneyimimde belirmiyor mu? Bilim de, başkaları da, laboratuvarda, bu videoyu izleyen insanlar da benim bilincimdeki içerikler değil mi? Bu itiraz mantıksal olarak tamamen susturulmaz. Çünkü her kanıt deneyim alanımıza gelir. Fakat burada solipsizmin bedeli görünür hale gelir. Solipsizm her şeyi açıklıyor gibi görünürken aslında hiçbir şeyi ayırt etmez. Rüya ile uyanıklık, hata ile doğruluk, rastlantı ile yasa, başka bir zihin ile otomatik bir görüntü arasındaki farkı zayıflatır. Her şeyi benim deneyimim torbasına attığınızda dünyanın neden bu kadar dirençli, düzenli ve ortak olduğunu açıklama gücünü kaybedersiniz. Bu teori yalnızca her şeyi içine aldığı için güçlü olmaz. Ne beklediğini ve neyi dışladığını söyleyebildiği için güçlüdür. Her şey benim zihnimde cümlesi depremi de, güneş tutulmasını da, arkadaşınızın size itiraz etmesini de, matematiksel hatanızı düzeltmesini de aynı düzeyde açıklar. Bu yüzden açıklama olmaktan çıkar, evrensel bir etiket haline gelir. Beyin merkezli çoklu dünyalar teorilerinin solipsizmden ayrıldığı yer burasıdır. Bu model gözlemci merkezlidir ama tek varlık değildir. Deneyim kişiseldir ama fiziksel kısıtlar, ortak kayıtlar ve karşılıklı sınırlamalarla örülüdür. Başkaları yalnızca dekor değildir. Onlar kendi kayıt yollarına sahip eş gözlemcilerdir. Ortak yaşantı dönemlerinde yollarımız birbirine düğümlenir. Bu gündelik deneyimimize de daha yakın bir resim sunar. Ortak gerçeklik tüm zihinlerin tek bir kameraya bağlanması değildir. Ortak gerçeklik farklı bilinçlerin kayıtlarının yeterince kararlı ve karşılıklı sınanabilir biçimde kesişmesidir. Bu bize solipsizmden daha zengin bir tablo verir. Çünkü hem öznel deneyimin mahremiyetini korur hem de başkalarının gerçekliğini tamamen yok etmez. Şimdi başlangıçtaki bardağa dönelim. Bardak yalnızca sizin zihninizde mi? Bardak size yalnızca sizin deneyiminiz olarak verilir. Deneyiminiz olarak verilir. Onu sizin yerinize kimse yaşayamaz. Camın soğukluğu sizin sinir sisteminizde, sizin dikkatinizde ve belleğinizde belirir. Bu anlamda dünya her zaman kişisel bir kapıdan girer. Ama bardak sadece sizin zihninizde değildir. Çünkü aynı bardak başka gözlemcilerin kayıt yollarını da sınırlar. Onlar da uzanır, onu kırar, temizler, tarif eder, fotoğrafını çeker. Masadan kaldırır. Bu karşılıklı kayıt örgüsü benim deneyimim ile ortak dünya arasında köprü kurar. Bu teorinin felsefi değeri burada ortaya çıkar. Solipsizmin sorduğu haklı soruyu ciddiye alır. Ama onun kapalı sonucuna teslim olmaz. Deneyimin kişisel olduğunu kabul eder. Beynin gerçekliği pasifçe almadığını, aktif olarak stabilize ettiğini kabul eder. Fakat deneyimi doğadan koparmaz. Doğa yasaları, beden, bellek, başkaları ve ortak kayıtlar kişisel yolun etrafına sınır çizer. Bu noktada mesele ben mi varım, dünya mı var kadar basit değildir. Bir dünyanın gerçek sayılması için kaç farklı bilinçte kaç tutarlı kayıt bırakması gerekir? Eğer ortak gerçeklik birbirini sınırlayan kayıtların kararlı kesişimi ise ölüm, hafıza kaybı, yapay zeka ve gelecekteki bilinç formları bu ortak gerçeklik ağının neresinde duracak? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.